Codezife'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. ASP.NET Core ile proje geliştirmeye hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde devam ediyoruz. Bu dersimizde de ASP.NET Core içerisinde temel yapılardan birisi olan Razor'ı anlatacağım. Yani daha doğrusu Razor içerisindeki syntax yapısını anlatacağım ve Razor syntax ile ilgili artık ben bir guruyum, bilmediğim bir şey yok diyeceksiniz. Öncelikle Razor'ı etkili bir şekilde kullanabilmek için öncelikle ne olduğunu, temel çalışma prensibini ve C# kodu ile HTML arasındaki geçişleri nasıl yönettiğini anlamak kritik bir öneme sahip. Razor, web sayfalarına .NET tabanlı kodları, özellikle C# gömmek için tasarlanmış bir söz dizimi, bir markup söz dizimi. Kendi başına yeni bir programlama dili değil. Bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor. Bunun yerine şunu diyebiliriz. Mevcut C# dilinin gücünü HTML ile birleştiren bir yöntem sunan bir ara birim diyebiliriz. ASP.NET Core MVC içerisinde Razor içeren dosyalar genellikle CSHTML yani CSHTML uzantısıyla bitiyor. Ve Razor dosyaları istemcinin arayıcısında değil sunucuda işleniyor. Yani biz bir Razor çağırdığımızda bunu bize sunucu derleyip getiriyor. Sonuç itibariyle bir HTML oluşturuyor. Dosya içindeki C# kodları sunucuda yürütülüyor ve bu yürütmenin sonucunda dinamik olarak HTML ile birleştiriliyor. Bakın önemli nokta. C# kodları sunucuda birleştiriliyor. Hızlı bir şekilde projemize gelelim ve proje üzerinden dinamikleri de oluşturarak devam edelim. Şimdi Razor söz diziminin yani Razor syntax'in temel taşı add sembolü arkadaşlar. Add bildiğimiz maillerde kullandığımız add sembolü. Bu sembol Razor parser yani Razor'ı derleyen, Razor'ı çözümleyen HTML yorumlamasından C# kodu yorumlamasına geçiş yapması gerektiğini bildiriyor. Aslında bir add işareti gördüğünde ben artık HTML yorumlamayacağım, Razor yorumlayacağım diyerek bunu anlıyor. Razor bir add sembolüyle karşılaştığında takip eden karakterleri expression'ın veya kod bloğunun doğal olarak sonlandığı ya da açıkça sonlandığı noktaya kadar C# kod olarak yorumluyor. Şimdi öncelikle şuradaki yapımıza bakarsanız dikkat ediyor musunuz? Burada add işareti var. Burada bir C# kodu bloğu açıldığını ve burada top level statement dediğimiz bir bloğun açıldığını göstererek diyoruz kardeşim burada artık ben C# kodu yazacağım diyerek ilerliyoruz. Şimdi ASP.NET Core MVC'de kullandığımız CSHTML uzantılı Razor View dosyaları aslında sunucuda işlenmeden önce C# sınıfına derleniyorlar. O sınıflara derleniyorlar. Bunun anlamı da şu aslında. Bu otomatik olarak üretilen sınıflar view'ların çalışma zamanı davranışlarını ve yeteneklerini belirleyen temel sınıflardan kalıtım alıyor anlamına geliyor. Yani biz bir view gördüğümüzde bir CSHTML dahi görmüş olsak yani bir HTML uzantılı bir şey de görsek bunun arkasında aslında bir tane class var. Bu class'ı da şöyle adlandırabiliriz. Biraz daha büyütelim rahat görün. Bu sayfanın type'ını alırsak ve bu arkadaşın base type'ını alırsak, type'tan gelmeyecek çünkü onu type yapalım bir göstereyim önce. Evet. Şimdi projemizi açtığımız zaman dikkat ederseniz ASP.NET Core Views Home Index'e geldi. Yani bu aslında bir arka tarafta şu isimde bir class oluşturduğunu gösteriyor bana. Okey mi? Peki. Bunun mesela declaration type diyelim mesela. Şunu da açalım. Nasıl deklar edildiğini de bir görelim. Evet, bir şey yazmadı. Çok önemli değil. Buradan type'ını vesaire almak lazım. Önemli değil. Şöyle yapalım. Base type diyelim. Ya da şöyle yapalım. Net bir şekilde görünsün aslında. Is class. Mesela class mı değil mi bu? Önce onu bir keşfedelim. Evet. Bunun bir class olduğunu doğruladı bana. ASP.NET Core. C# tarafında. Peki bu nereden türetiliyor? Bunun base'ine bir bakalım.
Nereden geliyor bu? Yani bu view içerisinde arkasında dönen olay nedir? Yani ben bunu genişletebilir miyim, extend edebilir miyim gibi bir soru geliyor. Evet. Burada da gördüğünüz üzere bizim assembly'lerimiz içerisinde Microsoft ASP.NET Core, MVC, Razor Page adında jenerik bir sınıftan geliyormuş bu arkadaş, tamam mı? Jenerik bir sınıftan geliyor. Doğal olarak ben şunu biliyorum. Aslında benim Vue olarak bildiğim ve içerisine HTML yazdığım bütün dosyalar aslında bir class. Yani bir derlemeye maruz bırakılan aslında HTML olmayan, HTML kodunu da içeride yazabildiğim bir class. Bir render'a, bir engine tarafından yönetilen bir class. Doğal olarak burada şunu diyebiliriz. Çok özür diliyorum. Evet. Burada şunu diyebiliriz. ASP.NET MVC içerisinde view'ları render eden bir engine var diyebiliriz. Tamam. Bir render engine'imiz var. Bu render engine'imiz bize aslında arka tarafta yani buradaki markup kodunu alıyor. Yani edine üdüne hiçbir şeyine bakmıyor. Arka tarafta gidiyor Razor Engine sayesinde bunu derliyor. Değil mi? Okey. Bunu da anladık. Şimdi bir Razor Page sayfası tipik olarak aslında bir Razor Page sayfası ürettiği kodda C# sınıfında Razor Page sınıfını kullanıyor. Bir de backend tarafa gidelim. Şimdi backend tarafı da bir gösterelim. Örnek veriyorum. Şimdi Razor Page dediğimizde şöyle bir sınıf çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Razor Page. İki tane sınıfımız var. Bu sınıflar siz değiştirmediğiniz sürece şöyle yapalım. Bunun bir koduna gidelim, detayına. Navigate edelim, bir detaylarını bir görelim. Evet. Siz değiştirmediğiniz sürece bütün sayfalar, Razor Page'den gelecek ve bu da Razor Page Base'den türetilerek devam edecek ve dikkat ederseniz bu abstrakt olarak işaretlenmiş bir sınıf. Yani bunun yeniden gidip siz ne yapamazsınız? Razor Page nokta new deyip türetemezsiniz. Değil mi? Burada hata verecek. Çünkü bu abstrakt bir sınıf olarak işaretlenmiş. Harika. Şunu kapatalım tekrar. Razor Page sınıfına baktığınızda belli başlı bize metotlar veriyor. İşte end context, backend context, define section, ignore body, ignore section gibi bazı metotlar, bazı property'ler vererek bizim yapımızı güçlendiriyor aslında. Ve dikkat ederseniz yine burada render body adında bir yapı var. İlerleyen zamanlarda bunun detaylarını da yine inceliyor olacağız. Şunu tekrar bir daha bir açayım. Bunun tam kodlarını bir görelim. Evet, şimdi gördük. İlk seferinde şey yapıyorum. Render body'yi bir bulmaya çalışıyorum. Şuradan bulalım. Okey. Şimdi render body'ye baktığınızda bu metodun içerisinde aslında bizim daha önce kullanmış olduğumuz şurada buradan layout'a gelelim. Evet. Layout'a baktığınızda burada mesela bazı özellikler var. Partial async, işte component invoke bilmem ne, render body. İşte bunların her birisi sevgili arkadaşlar bu arkadaşın yeteneklerinden türeyerek geliyor. Tamam mı? İşte render section'ımız, define section'ımız vesaire vesaire gibi birçok özellik var burada. Okey. Buraya anladık. Yani bizim aslında Razor Page olarak bildiğimiz bütün sayfalar yani Razor olarak daha doğrusu Vue olarak bildiğimiz bütün sayfalar Razor Page'den türetilerek devam ediyor. Bu şimdi e, Razor Page sınıfından miras alır dedik ama şimdi şöyle bir durum var. Eğer Vue'da add model dediğimiz yani bir model belirlememişsek bundan hemen sonraki dersimizde de modelleri göreceğiz. Nasıl ilişkilendiriliyor bu arkadaşlar. Add model diyerek bir tane model belirlememişsek doğrudan bizim aslında yapımız şeye kalıyor. Razor Page'den türetilerek geliyor. Nasıl bir Razor Page oluyor aslında? Yine jenerik oluyor. Ama burada onu şunu gösterelim. Şöyle gösterelim. Türetemeyeceğim tabii ama size mantığını gösterebiliyor olmak için. Dynamic bir formda geliyor. Tamam mı? Dynamic olarak geliyor. Bize bir dinamik bir artık benim diyor senin modelin dynamic'tir diyor ve doğal olarak burada bir modelle beraber geliyor. Bazı durumlarda dynamic olmadan yani şu da gelebiliyor. Sizin özel olarak türettiğiniz bir yapıya bağlı.
Şimdi yine üzerinden geçmekte yarar var. Razor Page sınıfını ne demiştik? Razor Page Base soyut sınıfından yani abstract sınıfından kalıtım alıyor. Bu kalıtım sayesinde aslında bu kalıtım hiyerarşisi sayesinde Razor view'larımız içerisinde bir dizi kullanışlı özelliğe ve metoda doğrudan erişebiliyoruz. Bu özellikler arasında en sık kullanılardan bazılarını size böyle ileteyim. Model dediğimiz kavramı görüyoruz. Şurada gelip biz hani şey yapıyoruz. İlerleyen bir sonraki videoda model dediğimiz kavramı görüyoruz. Tipine de bakarsanız dynamic. Demek ki bu aynen burada görmüş olduğum gibi, çok özür diliyorum. Evet. Burada görmüş olduğum gibi bakın dynamic model olarak gelmiş bana. Biraz önce söylemiş olduğumuz tezi doğrular nitelikte. Sonra bize view data dediğimiz kavram geliyor. Sonra view bag dediğimiz kavram geliyor. Değil mi? Bu kavramlarla beraber ilerliyoruz. İşte HTML özelliği geliyor. Aslında HTML helper'a ulaşabildiğimiz ve ileride çokça kullanacağımız yapı bize geliyor. URL'lerle ilgili işlem yapmak istersek URL helper'ı bize veriyor. Context dediğimiz bulunduğumuz durumu o kullanabildiğimiz, HTTP isteklerini yönetebildiğimiz, işte neredeyiz, nasılız, server'a ulaşabildiğimiz HTTP kontekstimiz geliyor. User dediğimiz kavram identity ile ilgili bize principle'ları geri dönen yani işte yetkileri işte kullanıcı girdi mi girmedi mi nedir ne değildir bunları geri dönen bir property sunuyor. Temp data dediğimiz bizim yine temp data dictionary interface'inden interface'ini temel alan bir yapı geliyor. Bu da geçici verilerimizi tutmamızı sağlıyor. Bir de en önemlisi ne biliyor musunuz? Layout. Bizim yukarıda zaten kullanıyoruz layout'u. Bu layout'la beraber de bu sayfa nereden türeyecek? Buna bir master page vermemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun bilgilerini veriyor. Şimdi bu kalıtım yapısı dedik ya, Razor View'ların sadece basit HTML şablonları olmasının ötesinde gerçek .NET ortamına uygun ASP.NET Core MVC Framework'ünün zengin, gelişmiş özelliklerinden faydalanabilen güçlü bileşenler olmasını sağlıyor. Ve en önemli konu şu, biz buradaki Razor Page sınıfından değil de başka bir sınıftan da türetsin diyebileceğimiz bir kavram oluşturabiliyoruz. Basitçe yapacağım bir tane. Sadece şurada basit bir tane yapacağım. Biz şurada geçen dersimizde bir tane core bir yapı oluşturmuştuk. Base controller almıştık. Bu base controller'ın olduğu yere ben bir tane diyeceğim ki şöyle code is life yani Jill Razor Page diye bir tane page oluşturacağım, tamam mı? Bunu da yine ben public yaparak ve abstract bir sınıf yaparak üretilmesini engelleyerek aslında burada Razor Page'den türemesini sağlayacağım. Tamam mı? Buradan gireceğim. Ama buraya bir model veririm vermem çok önemli değil. Şu anda model-less çalıştığımız için, model olmadığı için bu arkadaşın içerisindeki yapı bana yeterli. Razor Page'den miras alarak devam edeceğim. İndeks yapıma geldiğimde artık bu bir şeyden gelmesin. Şuraya hemen açalım ve projeyi de bir çalıştıralım öncelikle. Tekrar bir hatırlayalım en başta yapmış olduğumuz atraksiyonu. Bizim view'umuzun tipini ekrana yazdık. Bakın ne diyor? Razor Page diyor ve System Object diyor. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Bu artık Jill Razor Page'den gelmeli. Anladınız mı? CIL Razor Page'den gelmeli. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım tabii ki. Bir tane burada yazabilirsem, evet, inherits diye bir yazayım ya ben bunu. Inherits diye bir tane prefiksimiz var. Bu arkadaş aslında bir dekoratör. Bu decorator'la beraber ben artık şeyi yapabilirim. İşte code is life core deyip şuraya Jill Razor Page'sin kardeşim sen diyebilirim, tamam mı? Ama tabii burada layout'u vesaireyi alamayacak bu arkadaş. Bunun belli şeyleri olacak. Sebebi şimdi toparladı. Okey. Şimdi burada artık ben tekrar bir daha çalıştırdığım anda bana Razor Page değil de Jill Razor Page'e dönmesi gerekecek. Okey. Gördüğünüz üzere bu yapı. Harika. Gayet iyi çalışıyor. Burada önemli olan konu bu aslında. Yani biz artık buradaki yapıyı ne yapabiliriz? Çeşitlendirebiliriz. Örneğin ben buraya gelip yine şöyle bir şey yapsam. İşte desem ki T, bunu da dinamik olarak vereceğim. Buraya bir tane T model diyeyim, hatta buradaki yapıyı bozmayalım. T model olacaksın kardeşim desem.
Şuraya da gelsem desem ki bu işte dynamic'tir, tamam mı? Bu da bir dynamic sınıftır dedim. Toparlan. Hop, tamam. Şimdi tekrar açtığımız anda bana aynı şekilde bir önceki yapıda belirtilmiş olduğu üzere Razor Page yazıyordu. Burada ben Jill olarak değiştirdim ve artık System Object'larında bir tane modele sahipsin sen diyerek ilerledim. Okey. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi Razor Expression'lara biraz anlatacağım. Razor Expression'ları C# değişkenlerinin özelliklerinin veya metot çağrılarının sonuçlarını doğrudan HTML çıktısına yerleştirmenin en temel yolu aslında. Bu yani C Sharp'la birleştirmenin, HTML kodunu C Sharp'la birleştirmenin en temel yolu bu. Ben şimdilik şöyle bir P açacağım. Burası Code is Life dünyası diye bir şey yazacağım, tamam mı? Bu bir HTML oluşturayım ya da işte bir tane ne oluşturalım? Bir tane kod yapısı oluşturalım. Mesela my şöyle yapalım. Site değil de kod diyelim. İşte diyelim ki function e, x test, böyle bir tane kod bloğu veriyoruz, tamam mı? Önemli olan konu hani nasıl göründüğü. Şu anda ben bunu çalıştırayım hemen hızlı bir şekilde. Okey. Yani gördüğünüz üzere şu anda benim HTML yapım tamam. İşte burada bir kod bloğu vermişim, örneklemişim. Buradaki kodu vermişim, işte bir yazı vermişim falan falan. Burada bir HTML içeriğimiz var. Harika. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Burada artık benim expression'larla belirtmem gerekiyor. Mesela şunu da yazalım. Time verelim mesela buraya. Add işaretiyle ben artık diyorum ki kardeşim ben artık bu saatten sonra bu satır bitene kadar ben artık C Sharp koduyum diyorum. Ve benim add işaretinden sonra şuradaki HTML içerisine, şuradaki markup koduna gelene kadar bu arkadaş buradaki bloğu, şuradaki boşluk olan yeri C Sharp kodu olarak adlandıracak. Yani C Sharp olarak derlemeye çalışacak. DateTime sınıfından yararlanarak buraya da time'ı verelim mesela. Time, şöyle yapalım. Get short time, bu short time, string diyelim. Tamam, bunu verelim. Burada dikkat ederseniz bir C Sharp kodu yazdım ve bunu artık sayfaya basabilirim. Hadi basalım bir görelim ekrandaki yapıyı. Okey. Ekranda ben bu yapıyı da aldım. Tabii ki benim yapım içerisinde şey var. Yani işte şuraya bir TR koyabilirim mesela. Daha iyi olur. Okey. Bunu da aldım. İşte saatimi de yazdım. Gayet güzel çalışıyor. Harika bir şekilde. Bu yapıya sevgili arkadaşlar biz örtük Razor syntax diyoruz. Bir de bunun açık Razor expression dediğimiz bir yapısı var. Sembolünü takip ederek parantez içine alınmış ve C Sharp kodlarından oluşan bir yapı sunuyoruz. İşte bu yapı expression'ın C Sharp kodu içerdiğini ve parantezlerin C Sharp kodunun sınırlarını net bir şekilde tanımladığını Razor parser'la belirliyor. Şimdi burada şeyi bilmiyor, tamam mı? Bazı durumlarda şeyi yakalayamıyoruz. Şu durumlarda örneğin. Siz gelip ya ben buraya yazdıracağım ben bunu dediğiniz zaman bunu yazacak. Ama örneğin mesela nasıl yapabiliriz onu? Mesela title'a yazalım şunu. Bunu yazacak buraya. Sorun yok. Ama ben mesela bir tane if yapacağım, tamam mı? İşte diyeceğim ki year, işte bir tane kernel operatör kullanacağım. İşte year büyükse 2025'ten, sallıyorum şu anda. İşte büyükse 2025'ten bana 21.00 yazsın. Tamam, bunu da şöyle alalım. Yok değilse şuraya da bir şey yapalım. Değilse de abi bana şey yazsın. 22.00 yazsın. Şu anda 21 yazacak her türlü ama dikkat ederseniz burada şöyle bir sorunumuz var bizim. Bu tırnaklar içerisinde olduğu için ve HTML taglerinin nerede kapanıp nerede bittiğini bilemiyor, algılayamıyor, tamam mı? Doğal olarak açıkça ben şunu belirtmem gerekiyor. Ya kardeşim bak
C Sharp kodu buradan başlar. Tamam mı? Şurada da biter. Sen bunu yorumla diyerek bu arkadaşa açıkça yer veriyorum. Şimdi bunu aynı durumu tabii ki şurada da yapsak aynı problem olacaktı. Gelelim. Mesela burada da aynı problem var, tamam mı? Buradaki problemi şimdi hemen göstereceğim. Şunu kaldıralım, içeride yazalım. Burada property'lerde göstermek istedim aslında. En önemli olan konu olan konulardan birisi orası. Bunu açtığımda dikkat ederseniz yazdığı ternary operatöre bakın. Görüyor musunuz? 2025'i yazdı bana. Çünkü yılı algıladı. Yani şuradaki yılı algıladı. Ondan sonrasını normal metin olarak algıladı. Şey değil yani bu. Bana bir ternary operatör çalıştırmadı. Doğal olarak bunu ben belirtmem gerekiyor. Yani sen gel, burası abi buradan buraya kadar işleyeceksin sen bunu. Sen Razor'sın. Razor syntax yapısını kullanacağım diyeceğim. Ve bunu işlediğimde artık bana 21 çift 0 yazması gerekecek. Ha, pardon, özür dilerim. Büyükse dedik. Tamam, okey. Bugünün yılı 2025'ten büyükse 21. Niye büyük değil ki? Ha, büyükse, pardon, özür dilerim. Şöyle eşitse diyelim ya, pardon. Büyük ya da eşitse bunu yaz. Okey. 21. Evet. 21.00 yazdı bana. Harika. Gayet güzel çalışıyor. Yani buradaki olay C Sharp'la markup'ın ayrıştırılamadığı anda bu yapıyı iletiyor. Ee, Çok satırlı multiple lines dediğimiz bir Razor kod bloklarını anlatacağım. Yani çok satırlı. Razor kod bloklarında sunucu taraflı çalıştırılacak doğrudan HTML çıkısı üretmeyecek. Ancak Vue içinde daha sonra kullanabileceğimiz değişkenleri tanımlayabilen e, veya çeşitli mantıksal işlemleri gerçekleştiremeyen C Sharp ifadelerini barındırmak için kullandığımız bir yapı var. Şimdi örneğin şöyle bir durum var. Şurayı yine şey yapalım. Silelim mesela. Bunları size göndermeyeceğim bu arada. Bu tamamen CRM projesi olarak oluşturduğumuz için. Ee, Buraya geldim mesela, şöyle bir şey yazacağım, tamam mı? Diyeceğim ki mesela bir tane ne oluşturalım? P oluşturalım. Çok önemli değil. Merhaba, merhaba Mehmet yazacağım, tamam mı? Burada böyle bir olayımız var. Mehmet yazacağım. Bu kullanıcıyı da alacağım bir yerden. Bir modelim de yok. Bunu X bir yerden alacağım. Şimdi markup burada da yazabilirim onu da. Burada da yazabilirim. Ben yenisini oluşturacağım size. Daha sonra kullanmak üzere dediğimiz nokta burası. Şimdi ben burada yazıyorum. Bir sürü HTML kodum var, tamam mı? Ama bazı hesaplamaları bir yerde yapacağım. Yani kodu toparlayacağım, derleyip toparlayacağım, kolay okunabilmesini sağlayacağım. O yüzden sembolüyle başlayan ve küme parantezleriyle Bresla biten bir arkadaş grubu oluşturuyorum şuraya. Süslü parantez açıyorum ve süslü parantezi kapatıyorum. Buradaki skopları açtıktan sonra artık burası benim C Sharp alanım. Code behind gibi çalışacak burası. Kod tarafındaki yer gibi çalışacak. Arkadaki kod gibi çalışacağı için artık burada tanımlamış olduğum her yeri kullanabilirim. Mesela buraya Mehmet yazdım. E, Noktalı virgülle kapatmazsam burası bana hata verecek artık, bakın. Görüyor musunuz? Çünkü burası C Sharp artık. Yani burada kapatacağım ben bunu. Bunu nasıl kullanacağım? Gelelim şuraya. Date diyelim. Tamam. Şuraya da bir date time now deyip işte buraya da date'ini alalım. Tamam mı? Bu arkadaşım. Date'i verelim. Şuraya da gelelim mesela time için. Ya time da çok önemli değil buraya. Buraya yine site koyalım. Okey. Buraya da işte bugünün tarihi deyip bunu koyacağım. Tamam mı? Önemli olan konu şu. Add'le bakın buradaki tanımlamış olduğumuz variable'ları, yani değişkenlere artık ben herhangi bir şekilde HTML içerisinde kullanabiliyorum. Add işaretini açtığım anda bakın control space yani IntelliSense'i açtığım anda burada bana artık IntelliSense geliyor. Çünkü bu kod içerisinde tanımlanmış her şeyi ne yapacak? Bu arkadaş tanıyacak. Merhaba name. Harika. Şimdi o zaman burada da aynı şeyi yapalım. Merhaba, işte bugünün tarihi date dedim ve attım. Şimdi bunu çalıştırdığım anda bu arkadaş bana yapıyı sunacak. Harika. Merhaba Mehmet, bugünün tarihi bla bla bla. Hani bu tabii ki formatlamadık. Hemen formatlayalım şundan. Mesela to short date string diyelim. Onu temiz bir şekilde short etsin.
Okey. Hah. Bu da harika. Bunu da anladık. Yani herhangi bir yerde bunu yapabilirim bu arada. Yani burada da yaparım. Bu arada da açarım bunu. Yani kafama göre bunları yapabilirim. Çok önemli değil. Ya da işte HTML kodu içerisinde şurada bir yerde işte benim buna ihtiyacım var. Şöyle bir şey yapıp işte buraya gelip var x 10 dedim mesela. Tamam mı? Bunu da yazabilirim şuraya. İşte buraya gelip x diyebilirim. Tamam mı? Nerede tanımladığınızın bir önemi yok. Ama tabii böyle şeyler yapmamakta yarar var. Bu bir saçmalık oluyor çünkü. Bu genelde böyle bir şeyi derleyip toparlamak için, yani gerçekten bir kümülatif uzun bir şey yazacağım ya da bir şey derleyip toparlayacağım gibi yerlerinde oluyor. Ve dikkat ederseniz yukarıdaki hemen bloğu sildim. Bu bir alışkanlık çünkü orası artık şey, yani benim toplama alanım, yani orası benim düzen alanım ve burada bütün tanımlamalarımı yapacağım. Artık bu tanımlamalardan sonra aşağıda HTML'in içerisinde kullanacağım. Şimdi Razor C Sharp blokları içerisinde şöyle bir ifade de kullanabiliyorsunuz. İşte geldim ben buraya. Ya hocam biraz önce anlattığın şeyi şöyle de yapabilir miyim? Ben geldim. Böyle bir durum var mesela, tamam mı? Yani bunu yazmak isteyebilirsin, tamam mı? Şu curly'leri falan. Bazen de şöyle durumlar oluyor. Size text'ten bahsederek ilerleyeceğim aslında. Text dediğimiz bir etiket var. HTML etiketi gibi. Tamam mı? Burada çıkmaz HTML'de. Şu text dediğimiz bir alan var. Bu text'e ne verirseniz verin onu yazar. Tamam mı? Text etiketi bir Razor kod bloğu içinde C Sharp kodu olarak ayrıştırılmak yerine değişmez HTML markup'ı veya düz metin olarak ele alınmasını sağlıyor. E, Hemen aslında bir örnek gösterelim. Yani işte şöyle yapalım. Diyelim ki şuraya işte hmm, hatta bir for yazalım ya. Dur, for'un içerisinde daha temiz olur. Bir for operatörü yazarak, hani C Sharp yazabiliyoruz ya. Bunu da göstermeyecektim ama yani göstermeyeceğim derken hani şey, net bir şekilde göstermeyecektim. Şuraya 4 yazalım mesela. Bu kısımda da diyelim ki text'in içerisinde de i numaralı madde önemlidir. Tamam. Şimdi buradaki konumuz bir kalsın. Biz açıklayarak bir devam edelim. Şimdi özellikle ne dedik? İşlenecek içeriğin doğal olarak bir HTML etiketi, örneğin p, div içine alınmadığı durumlarda veya update gelmiş sağ olsun, veya boşlukları hassas bir şekilde kontrol etmek istediğinizde değerli oluyor. Yani ne demek bu? Ya ben şurada gerçekten çok karışık bir şey yazacağım. Eee, Kod yazacağım. Yani bir template gibi bir şey var, tamam mı? Yani böyle bir sürü HTML kodlarından falan filandan oluşuyor ama yani şeyin böyle hassas bir şekilde ayarlamak istiyorum. İşte alta getireceğim. Şöyle biraz ileri atacağım. Hani bu düzene takılmak istemiyorum ben, tamam mı? Bu düzene takılmak istemediğim için de text bloklarını ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum burada. Ee, Text etiketinin kendisi HTML çıktısında görünmüyor. Bunu söyleyelim. Yani herhangi bir şeyi yok. Özelliği yok. Bir HTML'e bir katkısı olmuyor. Hemen örneği de bastıralım şuraya. Evet. Dikkat ederseniz burada herhangi bir şey vermedi. Yani hiçbir özelliği kalmadı. Bunun inspectlediğimizde de burada herhangi bir text etiketi gibi bir etiket basmadığını da görebiliyoruz. Bunlar da bastı. Bir HTML etiketi bastı. Okey, burada da sorun yok. Şimdi bir döngü içerisinde veya koşullu bir blok içerisinde net bir HTML kapsayıcısı veya text gibi bir Razor mekanizması olmadan doğrudan ham metin veya karışık içerik çıktısı üretmeniz mümkün değil. Ne demek bu? Ben şurayı sildiğim anda, bakın dikkat edin, hata verdi bana. Siz buraya bir HTML içerik vermediğiniz sürece şunun içerisine, yani bir HTML markup, HTML tag'i vermediğiniz sürece burada add işaretiyle böyle bir şey ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Tamam mı? Yani bu olabilecek bir şey değil. Çünkü şu anda bir şey içerisindesiniz. Yani bir C Sharp for'u içerisindesiniz ve aslında bir Razor bloğu içerisindesiniz. Doğal olarak C Sharp kodu şu bloklardan dolayı sizin bloğunuzu şey yapamıyor. Yani ayırt edemiyor. Ya bu numaralı ne abi? Madde ne? Önemlidir ne? Nokta ne ya? Bunlar C Sharp kodu değil diyor. Üzerine geldiğinizde zaten CS hatalarını alıyorsunuz. The type or namespace, name numaralı could not be found falan. Bulamadım ben bunu diyor. Doğal olarak siz böyle bir yapı oluşturmak istediğinizde ne yapacaksınız? Hemen geleceksiniz. Abi ben şey üretmeyeceğim ama
HTML çıktısı üretmeyeceğim ama oraya da bir tane şey yazacağım. Yani markup üretmesini istemiyorum ama aynı anda Razor kullanacağım ama aynı anda da şey kullanacağım. Normal metin kullanacağım. Ama bir şey de üretmesin bana. Tamam, böyle bir şeyiniz var. İhtiyacınız çok olacak yani bu tarz şeylere. Ve olarak sonuç olarak böyle bir senaryo ne yapacaksınız? Üretmiş olacaksınız. Örnek veriyorum, şöyle bir senaryo da olabilir burada. Hemen şuraya bir Ee, yine atalım buraya, şey yapalım. Açık bir şey yapalım. Razor kod bloklarını açalım daha doğrusu. İşte bu blokları açtıktan sonra şöyle bir şey yapalım. Mesela diyelim ki show details diye bir tane şey açalım. Show details true, tamam. Yani bu bize arkadan geliyor ya da burada tanımladık. Çok önemli değil. Şöyle bir şey yapacağım. If show details, ne burada C Sharp kodu yazabiliyorduk ya. Burada diyeceğim ki detaylı bilgi mevcuttur. Tamam mı? Daha fazlası için iletişime geç mesela, tamam mı? Ya da geçin şöyle. Ah, bak hata veriyor. Şimdi durdurdu zaten projeyi. Geçin diyelim şuraya. Baktığınız zaman buradaki senaryoda bir de yazabilsem tam yazılımcı olacağım o zaman. Evet. Bu detaya baktığınız zaman sevgili arkadaşlar burada hala bu kodun, bloğun C Sharp kodu olarak algılandığını görüyorsunuz. Buradaki skoplardan dolayı değil, dışarıdaki skoplardan dolayı. Yani kod bloklarından dolayı, çok satırlı kod bloklarından dolayı kaynaklanıyor bu. Şimdi bunu ne yapabilirim? O zaman burada ben bunu yazdıracağım, kullanacağım yani. O zaman ben buraya geleceğim, diyeceğim kardeşim bunun da IntelliSense'de çıkmaması çok kötü ama sağ olsunlar. Yapsalar iyi olacak. Okey. Buraya geldiğimde artık ben bunu ne yapabilirim? Yazdırabilirim. Bakalım ekrana ne yazacak şimdi. Okey. Gördünüz mü? Yani bu artık bizim Razor'da uzmanlaştığımız ve ileriye gittiğimiz anlamına geliyor. Biz artık multiline'ları vesaireleri biliyoruz. Şimdi güzel bir şey göstereceğim size. Yani çok şık bir özellik göstereceğim. E, Genelde de bu hani genelde bilinmiyor ama ihtiyaç dahilinde olduğu zaman da abi ya gerçekten efsane bir özellik. İki nokta gördünüz mü? Add iki nokta. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu söz dizimi bir Razor kod bloğu içinde satırın geri kalanının tamamının HTML veya düz metin olarak işlenmesi için motora talimat veriyor. Yani abi buradan sonra bu satır içerisindeki her şey düz metindir diyor. Tamam mı? Olayı bu arkadaşın. Bu bir C Sharp kod bloğu içinde C Sharp expression'ları ile karışık olabilecek tek satırlık değişmez metinlerle uğraşırken text etiketine göre daha kısa bir alternatif sunuyor aslında. Örneğin şunu da yapabilir miydim hocam madem öyle dediğiniz anda bakın gördünüz mü? Bunu silelim. Text'ten dolayı sıkıntı yok. Bunu yaptığınız zaman da aynı sonucu ne yapacaksınız? Alacaksınız sevgili arkadaşlar. Mı acaba? Gördünüz mü? Bakın farklarını göstereceğim. Şimdi tanımını yapıyoruz. Diyoruz ya text etiketine göre daha kısa bir alternatif sunar. Evet sunar ama bazı durumlarda, bazı yerlerde sunar. Şimdi buraya gelip tekrar bir daha add demen gerekecek. Tamam mı? Yani bunu demediğin sürece sen buradan sonra ne yazarsan yaz C Sharp kodu olarak algılanacak text gibi olacak anlamına gelmiyor. Tamam. Başına koyman gerekecek buradaki durumu. Biraz daha örnek vereceğim bununla alakalı şimdi. Tam otursun diye. Şimdi text etiketine benzer şekilde davranıyor. Bir kod bloğu içinde add iki nokta dediğimiz bu kavramı e, aslında satır geçişi yapıyorsunuz. Açıkça bir satır geçişi yapıyorsunuz ve buradaki satırı kapsıyor. Siz gelip tekrar bu alt satıra bir şey yazdığınızda bu alt satırı kapsamıyor. Ama siz gelip şöyle bir ifadeyle buraya tanımlama yaparsanız bu artık bunu da tanımlayacak. Tamam? Bu da onun içerisinde olacak. Şimdi e, şey yapalım, yine bir döngü oluşturalım. Tamam mı? Bu döngü üzerinden gidelim yine. Mesela şuraya gelelim. Diyelim ki e, yine çok satırlı bir ifade açalım. Bunun üzerinden de diyelim ki string
Fruits diyelim, tamam mı? Meyveleri yazdıralım ekrana. Buraya da bir tane dizi yapalım. Elma diyelim. Armut diyelim. Mesela buraya da portakal diyelim. Tamam, 3 tane yeter şimdi. Okey. Ne oluyor ya? Aa. Şimdi buraya gelelim. Bu kısımda hemen bir tane örnek oluşturalım. Mesela string fruits diyerek meyveleri yazdıralım. Diyelim ki elma, mesela armut ya da kavun. Tamam. Meyveleri yazdırdık buraya. Harika. Meyveler yazıldıktan sonra artık bunu for'la döndürebilirim. Okey. For içle döndürelim. Tamam. Buraya fruit diyelim. Fruits. Tamam. Meyveleri yazdıracağım. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Bakın. E, Textle ben bunu zaten yapabiliyorum, tamam mı? Ama text biraz daha böyle şey ya. Karman çorman olabiliyor, tamam mı? Yani özellikle text satırlarda ben bak text açmaya çalışıyorum. IntelliSense zaten yok. Bunu otomatik tamamlamıyor falan. Çok karışık bir durum bu. Şimdi ama şeyde bizim et ve iki nokta üstünde şöyle bir şey yapabilirim mesela. Diyeceğim ki mevcut meyve. Tamam, gelip buraya add fruit diyerek bu arkadaşı da her bir satırda aşağı indirebilirim. Tamam mı? Gördünüz mü? Mis gibi bir düzeni var bu arkadaşın da. Okey. Bu da bu kadar aslında. Burada gösteriyorum çünkü çoklu satır içerisinde şöyle bir durumumuz var. Mesela şöyle yapalım. Var item, işte product olsun mesela. iPhone ekleyelim bir tane. Tamam, iPhone koyalım. Var price diyelim. Price'ı da şu anda ne kadardır mesela? Bilmem kaç milyon dolardır. Tamam mı? Double olarak bunu işaretleyelim. Ondan sonra gelelim şeye de. Diyelim ki mesela add item mı yaz. Sonra da ee, de price tutarında olmalıdır. Şimdi, yazamıyorum. Yazamıyorum çünkü benim başında şeyim yok. Et iki noktam yok. Tamam mı? Bunu yazdığınızda artık size bu arkadaş hiçbir şey diyemez. Burası da ekstra olsun diyelim mesela. Tamam. Tekrar bir kontrol edelim. Okey. Tabii ki şeyler var. Hani format hataları vesaireleri var. O yüzden herhangi bir problem yok. Ee, Şimdi burada yine dedik ya, yani C Sharp içerisinde kullandığımız her şeyi de burada kullanabiliyoruz. Yani ne kullanabiliyoruz hocam? Yani sen söylüyorsun, konuşuyorsun. İyi, güzel. De ne kullanabiliyoruz mesela? Neler yapabiliyoruz? Örnek veriyorum. Şimdi siz buraya gelip bir using direktifi ekleyebilirsiniz. Ne demek bu? Add using diyerek sevgili arkadaşlar, buradaki bu direktifle beraber artık şeyi yapabilirsiniz. Mesela dosya ile ilgili bir işlem yapacağım, tamam mı? System.io diyeyim, tamam mı? IO sınıfına ekleyeceğim mesela. Dosyalarla ilgili bir işlem yapacağım diyelim. Bunu tekrar silelim şurayı. Bunları zaten göndermeyeceğiz repo'ya. Bunu ekleyebilirim ya da işte JSON'la ilgili bir şey yapacağım, tamam mı? System.text.json dedim, tamam mı? JSON'la ilgili bir şey yapacağım mesela. Bir nesneyi serialize edeceğim. Yani buradaki kodları, yani class tarafında yapmış olduğumuz using direktiflerini de burada ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz.
Neyi yapamazsın, neyi yapabilirsin bunları da görerek devam etmek istiyoruz. Şimdi for each, if, else bunları zaten biliyoruz. Ama buradaki yapıda neler yapamam? Yani Bazel'in içerisinde ne yazamam? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi ne yapamazsın? Öncelikle bir kere class oluşturamazsın, struct oluşturamazsın. Hemen örneğini gösterelim şurada bir. Add'le gelelim buraya mesela. Class person diyelim. Bunu açalım. Bir tane de işte şey yapalım. Prop oluşturalım şuraya. Int id diyelim, tamam mı? Şimdi buna baktığınızda sevgili arkadaşlar hem yukarıda bir hata veriyor. Accept diyor. Bitmedi. Tamam mı? Yani bu aslında alakası yok. Bitiriyoruz burada. Şunları da silelim. Aslında bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok burada söz diziminde. Buraya bakıyorum. Burada da bir hata var. Burada hatayı gösteriyor. Bakın. Invalid token bla bla. Class record struct in interface member declaration. Yani class burada ne yapamazsın? Tanımlayamazsın. Hocam diyeceksin public koysak olur mu? Hayır, olmaz. Yani buradaki class tanımlamalarının her birisi nerede olacak? Dışarıda olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Okey. Bunu yaptık. Bunu da belirttik. Güzel bir bilgi oldu hepimiz için. Şimdi burada artık ben şey yapmak istiyorum. Ee, Yapıyı oluşturmak istiyorum. Burada ne yapacağım? Mesela bir tane liste oluşturayım. Burada da şunu görelim. Mesela diyelim ki yine Fruits üzerinden gidelim. Çok önemli değil. Yani bir liste oluşturacağım. Burada diyeceğim ki şöyle diziyi açalım. Elma, armut. Buraya da kavun diyelim yine. Okey. Ben buradaki yapıyı şöyle oluşturmak istiyorum. Bir tane ul yapacağım. İçerisine li oluşturacağım ve içinde a anchor yapımız olacak. Bu da işte belli bir linke gidecek. Bunun altında da elma yazacak, armut yazacak, değil mi? Bunları yazdırarak devam ediyor olacağız. Şimdi bunları her birisini teker teker yazman gerekiyor ama bunların her birisi zaten database'den geliyor. Yani ben bir yerden, bir koleksiyondan, database'den. Yani controller tarafından bana o model üretilip yollanıyor zaten. Şimdi ben burada ne yapacağım? Burada sadece benim ana yapıyı yani tekrar eden şeyleri tekrar ettirmem gerekiyor. Bir for each bloğu kurarak burada ne yapabilirim? Bu işlemi yapabilirim. Normal add ile başlayarak artık ben for each bloğunu ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Fruits'i verdim. Şu arkadaşa da yerlerini kurdum. Gayet basit bir şekilde. Artık tekrar edilmesi gereken şeyleri for bloğumun içerisine ne yapıyorum? Alıyorum. Bu blok içerisine aldım. Şurada sadece ekleyeceğim yeri alayım. Mesela fruit diyerek bu arkadaşı da ekrana yazdırayım. İşte burada URL'lerim vardır. URL'leri koyarsınız falan filan işte. Örnek veriyorum. Şuraya da URLs diyelim. Buradan modelin hepsinde gelecek de bunlar. İşte ne diyelim? Şuraya elma detay diyelim mesela, tamam mı? Buraya da diyelim ki armut detay diyelim. Buraya da kavun detay diyelim mesela. Yani bunlar detay sayfalarına gidiyormuş hani ürünlerin gibi. Şu kısma da gelelim. Burada da şöyle bir şey yapmak gerekiyor aslında. Bunu for'la, üzerindekini for'la yapalım. Yani bu komple zaten bunu görüyoruz. Okey. Ve for'la çıkalım bunu. At for dedik. Bunu kullanıyoruz. Nerede döneceğiz? İşte fruits'in count'u kadar dön arkadaşım diyeceğiz. Buradaki yapıyı tekrar alacağız. Bu yapıyı içeride kullanacağız. Tabii ki fruit'e doğrudan ulaşamayacağım için fruit i diyeceğim. Bunu ekrana yazdıracağım. Şu kısma da URLs i diyeceğim. Bunu da ekrana yazdıracağım. For için kullanımı da böyle. Aslında for ve for için kullanımı tamamen temel olarak böyle. Yani zaten C# tarafında herhangi bir şey değişmiyor aslında. Şu kısmı şey yapalım bir model gelmediği için. Okey. Aynı kullanım C# içerisinde zaten bildiğimiz üzere aynı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve düzeltemedim yani. Evet. Bunu da yapalım. Bunu komple açayım ben öyle düzelteyim. Öyle daha iyi olacak ha. Tamam. Okey. Hadi ikisi de beraber yazsın bunları. Başlat bakalım. Oynat Uğur'cum. Evet, dikkat ederseniz elma, armut, kavun, elma, armut, kavun gibi yapılarla ne yapıyoruz? İlerleyebiliyoruz. Harika. Artık ikisi de benim için çalışan bir duruma geliyor.
Ya burada şey de oluşturabilirim. Mesela bunu kullanmak yerine bana şeyden arka taraftan bir tane object geldiğini varsayıyorum. Şimdi şöyle list object açalım bir tane. Buraya da gelelim model diyelim. Tamam, bir model geliyormuş sanki. Bu modeli mesela alalım. İşte diyelim ki new, şöyle parantez açalım. New diyerek işte buraya şey yapalım. Title diyelim mesela. Tamam mı? Title elma. Buraya URL diyelim. Elma detay diyelim mesela. Buraya price diyelim. Ve işte bu elma 10 lira olsun. Tamam. Şunu bir kapatalım. Burada tabii şöyle bir sorunumuz var. Okey. Bunu da çoğaltalım biz bu arkadaşı. Armut, kavun, karpuz. Bunları da şöyle yapalım. Armut 12 lira olsun. Kavun 20 lira olsun. Karpuz 40 lira olsun. Şunların virgüllerini de koyalım. Bir tane model olsun. Okey, tamam. Bir tane model oluşturduk. Şimdi bana modelden geliyor bu arkadaş. Problem yok. Bu yapıyı oluşturduktan sonra artık burada mesela for each ile mesela yapabiliriz bunu. Tamam mı? Şunu kapatalım. Geldim buraya. Model dedim. Şuraya item dedim. Okey. Bu arkadaşı yazalım mesela. Diyelim ki add item nokta, ha, şey tipi bilmiyor bu arkadaş bu arada ya. Tipini bulamayacak. Object olduğu için tipini bulamayacak. Tamam, neyse şöyle yapalım. Object title diyelim mesela. Ama bu yine bulamayacak. Bunu yine bulamayacak. Yine bulamayacak. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Şöyle diyelim biz buna. New list object. Bu olacaktır mı? Yakalayamadım. Ha, burada pardon, şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi hataların olması gayet iyi aslında. Bu gayet düzenleyici bir şey. Şimdi siz böyle bir object oluşturduğunuz zaman burada dönerken bunun tipini bilmiyor. Yani bir object olarak dönüyor. Doğal olarak objektlerin herhangi bir şekilde şeyi olmaz değil mi? Tipi vesairesi olmayacak. Yani bunun ne olduğunu bilmiyor. Object olarak görüyor bunu. Doğal olarak buradaki yapıyı bizim gelip şeye almamız gerekiyor. Ee, dinamik olarak çevirmemiz gerekiyor. Buradaki var dediğimiz yapıyı dynamic olarak işaretleyeceğiz. O zaman da buradaki sorunumuz çözülecek. Buraya geleceğim mesela, diyeceğim ki add item pardon, title URL. Buraya da geleyim mesela, bir tane span style color red diyeyim mesela buna, tamam mı? Add item price. Tamam, okey. Ya da şöyle yapalım. To string 0c diyelim. Tamam. Formatlayalım bu arkadaşı da. Harika bir örnek oldu. Yani çok ekstra bir şey bakın. 10 onu şey yapmamız gerekiyordu. Böyle C diyeyim. Okey. Gayet başarılı bir şekilde biz buradaki formatlamayı vesaireyi yaptık. Yani aslında iç içe ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. If'ler için de aynı, else için de aynı. Yalnız if'lerde, else'lerde, for'larda, for iç'lerde şöyle bir durum var. C Sharp içerisinde biz ne yapabiliyoruz? İşte örnek veriyorum. Ben buraya geldim. İşte var S dedim. Buraya da geldim. Bir tane dedim şöyle şey oluşturdum. Tamam mı? Önemli değil. Bir tane array oluşturdum. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bir tane array oluşturdum. Şimdi ben for'la dönerken ekrana yazdığımı varsayıyorum. Şimdi for ya da for each fark etmez. For each daha kolay diye oradan gideceğim. Şimdi S'nin içerisinde bu döngüyü alacak. Ben burada bir tek satırsa ne yapabiliyorum? İşte console write'den yazdıracağım mesela. Örnek veriyorum. Item dedim. Konu kapandı. Burada bunu kullanabiliyorum. Ama
Gelin aynı yapıyı şeyde kullanabiliyor muyuz? Ona bakalım. Yani tek satır Razor'da oluyor mu? Ona bir bakalım hemen. Mesela örnek veriyorum. Tek satır geleceğim ben burada. Şu arkadaşı alalım. Buraya yapıştıralım. Abi sadece ben buraya P ile mesela P ile geleceğim. Diyeceğim ki add item title'ını yaz, tamam mı? Bakın buraya yazdığınızda bu arkadaş hata veriyor. Neden hata veriyor biliyor musunuz? Skopları koymak zorundasınız. Yani buradaki tek satır kuralı e, şey tarafında, controller yani code behind tarafındaki gibi çalışmıyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle skopları olmak zorunda. Aynı şey if için de geçerli. If'te hani biz tek bir satır yapıyorduk da vesaire vesaire gibi gidiyordu ya. Hayır, burada da geleceksin, skoplarını koyacaksın. Tamam mı? Else mi yapacaksın? Else'e de geleceksin, skoplarını koyacaksın. Bu şunu true diyelim. Else'ye gelip skoplarını koyacaksın. Böyle. Ha, else if mi yapıyorsun? Else if'e de geleceksin. Yine skoplarını koyacaksın. Tamam. Bu şekilde çalışan bir mantığı var. Şimdi basit olarak şeyi göstereyim. Zaten burada iç taraftaki comment satırlarının nasıl olduğunu biliyoruz. Ama mesela burada bir yorum satırı haline getirmek istersem onu da şöyle yapıyorum. Yani çoklu bir satırı et işaretiyle yıldız koyup ve yine yıldız ve et işaretiyle tamamlayıp burayı yorum satırı haline ne yapabiliyorum? Getirebiliyorum. Artık bu şekilde de burada çoklu satırları yorum yapabiliyorum. Peki hocam, tek satırı nasıl yorum satırı yapıyoruz? Yine aynı şekilde tek satırı da ne yapabilirsin? Yorum satırı içine getirebilirsin. Tek satır, çift satır diye bir kavram yok. Teki de çifti de mesela geldim buraya. Dedim ki işte burayı şeye alacağım. Yorum satırını almak istiyorum. Yine aynı şekilde yorum satırını alıyorsun. Tamam. Başka bir şey yok. Mantığı yok. Şimdi özel et sembolünden kaçış olayı var mesela. Ben geleceğim buraya yazdın ama hocam sen şuraya et yazmanı istiyorum ben. Tamam mı? Ya et fiyat yazsın mesela, tamam mı? Etten sonra. Ya da mail adresi yazdıracağım. Şimdi buraya baktığınız zaman space line break was encountered after at karakter basan falan falan yazamazsın diyor kardeşim bunu yani buraya. Sen et işaretini yazamazsın. Bundan kaçış için iki tane et kullanıyoruz. İki tane et kullandığınızda size ekrana iki tane et değil tek et yazarak devam ediyor olacak. Yani çok sık göreceğimiz şeyler var. İşte RAW metotlarını göreceğiz. RAW'u göstereyim aslında. RAW'la alakalı şeyler var. Mesela bir şey yazdırmak istiyorsunuz, tamam mı? Yani şöyle bir ekranda bir tane şey açalım. Top açalım. İşte geldiniz mesela string script input dediniz, tamam mı? Bir mesaj vermek istiyorsunuz şeyde. Script etiketi açacaksınız şöyle. Bunu kapatalım. Şuraya da alert dediniz. Ne haber? Tek tırnak yapalım programı. Merhaba diye bir şey yollayacaksınız. Tamam mı? Şimdi sizin bunu ekrana bastırdığınızda şurada diyorum ki bassın abi şu. Şurada bassın mesela. Çok önemli değil nerede bastı. Evet, script input diyerek ben bunu ekrana bir bastırayım. Bakalım neler oluyor. Doğrudan buraya bas. Hayır, ben bunu buraya basmasını istemiyorum. Yani bunu arka tarafta basıp buraya mesaj vermesini istiyorum. Bunu yapabiliyor olmak için de yine HTML Helper'dan yararlanarak, HTML Helper sınıfından yararlanarak bu arkadaş bize raw adında bir tane metot veriyor. Bu metot bizim almış olduğumuz scriptleri, yani script derken HTML'leri render etmesini, yani encode etmesini sağlıyor. Ve bu encode'la birlikte artık bunu yaptıktan sonra gerçekten bir HTML tagi gibi algılatıp bize ne yapabiliyor? Çalışabiliyor. Evet. Yani view yapısını, Razor yapısını aslında temelde sonuna kadar işledik. Ama tabii ki daha detaylar var. Çok ciddi detaylarımız var. İşte bunun içerisinde fonksiyonlar nasıl oluşturuluyor, custom fonksiyonlar nasıl oluşturuluyor gibi şeylerimiz de var. Onları da yine projemiz içerisinde kullanarak devam ediyor olacağız zaten. Genel olarak bu şekilde ilerleyerek ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Modellerden bahsedeceğiz. Bir modeli nasıl oluşturacağız, nasıl iletişime geçeceğiz, bununla alakalı neler yapacağız konuşuyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.